Merhaba dünya, farklı örgülerin bulunduğu Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni tasarlamış olduğum bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Özellikle dikdörtgen olarak yapılacak bir battaniyede rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model olduğu gibi böyle çantalar yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi modelimi şallar ve atkılar da yapabilirsiniz. Aklıma gelenler bunlar. Sizin farklı düşünce ve görüşleriniz varsa arkadaşlarım, fikirleriniz varsa yorum kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Diğer arkadaşlarımıza da faydalı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi ben bu modeli kare ya da düz bir model olarak yapılanı vardı. Ben bunu dikdörtgen bir şekilde ve çoğalan bir şekilde tasarladım ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Önlü arkalı rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma, bir model arkadaşlarım. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Burası arka kısmı, burası da ön kısmı. Dilediğiniz her türlü yerini kullanabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlarım, bir daha şöyle yakından göstereyim. Sanki iki şişle yapılmış bir görünüme sahip. Şimdi gelin bu güzel modeli hep birlikte örelim arkadaşlarım. Öncelikle ben kullandığım iplerimi şöyle göstereyim. Alize Cotton Gold'un biri düz biri batik olan iplerini kullanarak yaptım. Bu ipler özellikle bebekler için örgü yapacağınızda kullanabileceğiniz çok güzel bir ip arkadaşlar. 3 milimde tığ kullandım arkadaşlarım modelimi yaparken. Şu ortadan başlayacağız. Bunun için 20 tane zincir çekiyorum. Şöyle başlayalım. 1, 2, 3. Şimdi bu 20 zinciri arkadaşlarım şu şekilde bir tanesini boş bırakıyorum. İkincisinden giriş yapıyorum. Atlıyorum yani bir tanesini. Şöyle çektim. Üzerine almadan şu şekilde ilk orta yerini başlamış oluyorum böylelikle. Bir tane bu şekilde yer yaptım. İkili trabzanlar diye söyleyeceğim arkadaşlarım. Önce bir tane çekiyorum. Daha sonra ikinciyi. Üzerine almadan yaptığımız bir işlem arkadaşlar. Şöyle bütün zincirlerime bu işlemi uyguluyorum. Ve sona geldik. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Bu en son yerden tekrar giriş yapıp buraya şöyle kaydırma ile bağlıyorum. Ve bir tane zincir çekip bu ipimi kesiyorum. Evet, bu görüntüyü elde ettik. Şimdi diğer renk ipimize geçiyoruz hemen. Bu bıraktığım yerden arkadaşlar ilkinden iki tane zincir çekerek buraya gelmiştim. Şöyle birinci köşeyi yapmak için içerisinden giriş yapıyorum. Sonra buraya bir tane şöyle bağlıyorum. Biraz daha çekebiliriz. Bu iki ipimi şu şekilde tuttum. Bir tane zincir çektim ve buranın içerisinden tekrar giriş yaparak şöyle bakın aynı yerin içerisine giriş yapıyorum. Şöyle aldım ve yine
aynı işlemi yapıyoruz. Buna ikili trabzan diyeceğim arkadaşlarım ben. O şekilde devam edelim. Sonra bunu yaptıktan sonra 1-2 zincir çekiyorum. Aynı yerin içerisine tekrar giriş yapıyorum. Şöyle. Bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Araya geleceğim. 1-2 zincir çekiyorum. Sonra buradan ilkini atlıyorum arkadaşlar. Bakın şurayı atlıyorum. Buradan giriş yapıyorum. İkincisinin arka kısmından dolaşacağız. Şöyle bir tane buraya ikili trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Hemen yanına giriş yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane buraya ikili trabzanı yan yana yapıyorum. Bakın şöyle. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum tekrar. Aradan bir tanesini atlıyorum buraya. Diğer tarafa geçiş yaptım. Bakın şöyle bir boşluk oluşacak. Buraya da 7 tane ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane de bu tarafta kaldı bakın. Şöyle 2 tane yerimiz kaldı. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Ve gelip arkadaşlar şu dönüş yaparken bir tane zincir bırakmıştık. İlkinin içerisinden şöyle ikili girerseniz daha güzel oluyor. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 1-2 zincir çekiyorum tekrar. Tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum ki burası benim köşem oluyor. Sonra 2 zincir çekiyorum tekrar ve geliyorum. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Şu ikisinden birlikte alarak giriş yaparsanız dediğim gibi daha güzel oluyor. Şu şekilde aldım. Sonra 1-2 zincir çektim. Aynı yerin içerisine diğer köşemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra devam ediyorum. 2 zincir çektim. Bir tanesini bakın. Bunun hemen karşılık gelen yerine atladım. Buradan giriş yapıyorum. Ve 7 tane ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilerledim. Tam bakın karşı karşıya geliyor zaten. Sonra 1-2 zincir çektim ve yine bir tanesini atlayıp 7 tane ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 7 tane de buraya geldim. Yine 2 zincir çekiyorum. Ve geliyorum. Buradan giriş yapıyorum. Bu 2 zincirle döndüğümüz yer arkadaşlar. Şimdi bir tane yaptım. 2 zincir çektim. İkinciyi yapıyorum. Bu da 4. köşemiz oldu. Şu görüntüyü elde ettik. Şimdi arkadaşlar 2 zincir çektim. Daha sonra bu yaptığım köşe, bakın şöyle giriş yaparak yaptığım köşenin içerisinden giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane önce ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine almadan 2 tane zincir çektim. İkinciyi yapıyorum. Sonra bu araya 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Sonra geliyorum. 7 tane ikili trabzanım var bakın yan yana. Birinciyi atlıyoruz. İkinciden giriş yapıyoruz. Şu şekilde 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4
ve 5. 5 tane. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3, 4. Ve geçiyorum diğerine. Aynı şekilde diğerine de 5 tane ikili trabzanımızdan yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 4 tane yine zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine geçiyorum köşeye. İçerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekerek. Şöyle. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Diğerine de diğer köşeye de aynı işlemi uyguluyorum. Yine 4 tane zincir. 2, 3, 4 ve devam ediyorum. Yine 5 5 yaparak 1, 2, 3, 4, 5. 4 zincir. Diğerine de 5 tane ikili trabzanımızdan yapıyoruz. Şimdi yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Giriş yapıyorum köşeme. 1, 2 zincir. Tekrar ikinciyi yapıyorum. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Giriş yaptım köşeden. Köşe hiç değişmiyor arkadaşlarım. Hep aynı şekilde devam ediyor. 2 zincir çektim tekrardan. Şimdi bu sırada bu 5 olan sayıyı 3'e düşüreceğiz. Aradaki zincir sayımızı 2 tane arttıracağız. Yani 6 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geliyorum. Buradan giriş yapıyorum. Bir tanesini atladım bakın. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra giriş yapıyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra köşeye geçip köşeye ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu zincirleri mümkün olduğu kadar gevşek çekmeye çalışın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra diğer köşeye geçtim. Şimdi bu 5'leri 3'e düşürüyorum. Altı zincir çekiyorum yine. Sonra geldim buradan giriş yapıp yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 6 zincir. Ve köşeye geçip köşeyi yapıyoruz. Yine 6 zincir çekiyorum. Köşeye geçtim. Şimdi arkadaşlar bunların sayısını 1'e düşüreceğim. Aradaki zincir sayımı 2 tane de fazla yapacağım. Yani 8 tane zincir çekerek devam ediyorum. Birinciyi çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geliyorum bu üçün tam ortasındakinden giriş yapıyorum. Bir tane buraya
ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 8 zincir çekiyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen geliyorum, diğerinin köşeden giriş yaptım. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğerine geçiyorum. 1, 2 zincir çektim, köşemi yaptım. Yine bu araya 8 tane zincir çekiyorum. Diğer köşeye geçip orayı da tamamlıyorum. Ve 8 zincirle bu tarafa geçerek buraya da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Sekiz zincirle geldim arkadaşlarım. Buradan giriş yapıyorum. Bakın, köşeden giriş yapıyorum ve şöyle kaydırarak tutunuyorum buraya. Şimdi diğer renk ipimi tekrar alıyorum. Onu kesmiştim, sadece ortasını yaptıktan sonra. Burada bu ipim kalacağı için şöyle bağladım bunu. Bu ipimizi artık arkaya alıyoruz. Şöyle biraz da sıkılaştıralım. Şu şekilde bu ipimize geçtik. Yine arkadaşlarım bakın, şöyle giriş yapıyorum buradan. Bu rengim ile bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Köşe yapıyoruz yani yine aynı şekilde. İkinciyi de yaptım bakın. Şimdi buradan arkadaşlarım, köşemiz burada. Bu ipimiz arkada. Şöyle modelin can alıcı yerine gelmiş bulunuyoruz. Şimdi mümkün olduğu kadar yavaş anlatmaya çalışacağım. Şu yerimiz var arkadaşlar. Köşemizin bir tane ikili trabzanımızın arka kısmından, yani buradan giriş yapıyorum. Çekiyorum. Yine ikili trabzan yaparmış gibi devam ettirdim. Sonra bu ip aklımızı karıştırmasın. Şimdi geliyorum. Bakın burada bir alt sıradaki ikili trabzanımın hemen üzerinden şöyle giriş yapıyorum. Bakın şu ikisinin içerisinden geçirdim. İpim arkada. Alıyorum bu şekilde. Şöyle. Sonra bu ikisinin arasından, bakın şu ikisinin arasından şu şekilde giriş alıyorum ve çekiyorum. Zincir çekiyorum yani. Sonra ikinciyi çekiyorum bir üsttekiyle. Sonra hepsini birlikte, yani üçüncüyü de hepsini birlikte çekiyorum. Burası da üçlü trabzanmış gibi oluyor. Şimdi bir diğer sıra şeyde bir alttakine geçiyorum. Yine girdim ikisinin içinden. İpimi yine arkadan bu şekilde alıyorum. Bakın bu aradan aldım, çıkartıyorum. Zincir çekerek bu şekilde yükseliyorum ve en son buraya bir taneye bağlıyorum. Hepsi eşit bir sayıya geliyor arkadaşlar. Sonra bir alta aynı işlemi uyguluyoruz. Aldık ipimizi arkadan. Bakın şu aradan 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ise ortada bakın bir tane atlayarak devam etmiştik. Oradan giriş yapıyoruz. Şöyle ipimizi yine arkadan aldık. Çıkartıyoruz öne. Burada arkadaşlarım
Bu aradan giriş yaparak bir tane önce yapıyorum. Sonra bu çekmiş olduğum zincirlerden devam ediyorum. Zincir çekerek tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde yükseldik. Şimdi bir diğer sıra, yani bu tarafa doğru geçeceğiz. Hemen bunun ilkinden bakın, buradan giriş yaptım. Alıyorum ve yine aynı işlemi uyguluyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi buradan en son olarak da bu boşluktan ilk başta yaptığımız gibi giriş yaptım. Alıyorum bu şekilde birinciyi, ikinciyi de yapıp diğer tarafa geçiyorum. Buraya geçtim. Yine aynı iki tane önce başlıyorum. Sonra bir alta iniyorum. Üçlü yapmış gibi oluyorum. Sonra hemen yanından devam edip dörtlü yapmış oluyorum. Sonra devam ediyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bakın, bir alt bir alt, basamak basamak hepsini yukarıya doğru çıkartıyoruz. Şimdi en ortadaki yere geldik. Evet, şimdi yarısını yaptık. Diğer yarısına geçiyoruz hemen. Evet, bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi aynı işlemleri bütün aradaki boşluklara uygulayarak devam ediyoruz. Şimdi köşeye geldik arkadaşlarım. Burada son yerimizi yaptık. Köşenin içerisine yine giriş yapıyorum. Ve şu şekilde aldım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar diğerini yapıyorum. Ve buradan direkt buraya geçiyorum hemen. Birinciyi yaptım. İkinciyi az önce yaptığımız gibi ilk başlarken öyle alarak birinci basamağı yaptık. İkinciye geçiyorum. Sonra üçüncüye geçiyorum.
Evet, bakın yarısını tamamladık. Şimdi diğerlerini yaparak devam ediyoruz. Diğer köşemize geldik. Onu da aynı şekilde birinci trabzanımı yaptım. Sonra ikinciyi yaptım ve yandan devam ediyorum. Evet, birinci yeri de yaptım. Diğer tarafın, şimdi ikinci yere devam ediyorum.
Şimdi arkadaşlar bakın hepsine aynı işlemi uyguladım. Buradan direkt buraya geçiyorum. Şöyle kaydırma ile bağlıyorum. Daha sonra altta diğer ipim duruyor bakın. O ipimi yukarıya doğru çekiyorum şöyle ve bu ipime bağlıyorum. Ve yine aynı şekilde buraya köşe yapıyorum. Bu ipimi bir müddet yürüteceğim. Arkada hani böyle atlama yapmamak için bu şekilde ben kestim bu ipi arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim size. Şöyle aradan biraz yürütelim. 2 zincir çektik, yine normal köşemizi yapıyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar böylelikle. Şimdi burada köşeyi yaptıktan sonra yine 2 zincir çekiyorum. Aradan arkadaşlar bunu atlayıp bakın şuradan giriş yapıyorum. Ve 7 tane yan yana buraya ikili trabzan yaparak ilk baştaki gibi devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Şimdi şu ipimi kesiyorum. Daha sonra yine aynı ilk yani yaptığımızda bağladığımız gibi bağlayıp devam edeceğiz onu. Şimdi 7 tane bunu yaptım. Araya yine 1-2 zincir çekiyorum. Ve buraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın atladım. Buraya geçiyorum. Şimdi buradan başlayarak yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi yine 2 zincir arada. İlk başta ne yaptıysak o şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Zaten köşelerden her sırada birer tane yer çoğaltarak devam ettiğimiz için öyle bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi mesela burada 2 taneydi. Bir üst sırada 3 tane. Bakın burada 4, burada 5. Bu şekilde devam ediyor. Aslında yani model burada anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Şöyle bu sırayı da yapalım. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu arada gördüğünüz gibi bir tane değil 2 tane yer atlıyoruz. 2 zincir çektik. Tekrar köşeye geçiyoruz. Bu şekilde yine köşeye bir tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar ikincisini yapıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Şu şekilde ve yine buradan başlamak üzere 7 tane ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. 2 buradan kalıyor. Bakın 2 de buradan kalıyor. Şimdi 2 zincir çektim tekrar ve devam ediyorum. Köşeyi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve buradan başlıyorum. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Aynı diğer taraf gibi devam ederek bu sırayı tamamlıyoruz.
Evet, bakın yine bitirdim. 2 zincir çektim ve geliyorum köşeme, giriş yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Sonra diğer ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 2 olan sayımı 4'e çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4 ve bu 7 olan yeri de 5'e düşürüyoruz. Tıpkı aşağıda yaptığımız gibi arkadaşlarım. Ve modelin tamamlamış oluyoruz bu şekilde yaparak. Yani hep aynı şekilde devam ediyor. Buralardan zaten artış yapılıyor. Her defasında aynı burada yaptığımız gibi yaparak devam ediyoruz. Sonra da diğer rengimizle bu iç dolgusunu yapıyoruz. Bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlarım. Şimdi bu renge başladığımızda evde arta kalan ipleriniz varsa onlar ile devam ederek şey yapabilirsiniz. Yani bu yerleri farklı farklı renklerde yapabilirsiniz. Ayrıca burası için de geçerli aynı şey. Onu da birbirine uygun renklerle tamamlayabilirsiniz. Böylelikle evdeki artık ipleriniz de değerlenmiş olur arkadaşlarım. Bir de kenar kısımlarını tabii ki de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben bunu da sizlere göstermek istiyorum şöyle bir miktar. Şimdi farz edelim yaptık, bitirdik. Ben diğer yeri söktüm gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle başlıyorum. 1-2 tane zincir çekiyorum arkadaşlarım. Çektim yani bunu yaparken. Dediğim gibi dilediğiniz her türlü şekilde yapabilirsiniz. Üzerine aldım. Modelimi tersini çevirdim. Biraz farklı diye göstermek istedim. Model tersine çevirdim. İkinci yerin içerisinden giriş yaptım ve bir tane çakma sık iğne, dolgulu çakma sık iğne yaptım. 1-2 zincir çektim. Üzerine aldım. Daha sonra bakın buradan bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yaptım bu şekilde ve buraya çakma sık iğnemi yaptım. 1-2 üzerine alarak bu şekilde bu sırayı tamamladım. Etrafını çevirdim yani. Sonra onu da bir işlem daha yaptım. Onu da göstermek istiyorum. Burayı biraz ilerleyeyim. Şimdi farz edelim hepsini çevirdik. Bu kadar yeterli, anlaşılır zaten. Şimdi 1-2 zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Üzerine aldım yine. Bu defa arkadaşlar bakın şöyle zincirlerimizin iç kısımlarından giriş yaptım ve buraya çakma sık iğnemi yaptım. 1-2 zincir. Aynı şekilde bu defa yaptığımız yerlerin üstlerinden alarak devam ettim arkadaşlar bir sırada. 1-2 zincir ve buradan alarak devam ediyoruz. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Umarım anlaşılmıştır. Sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en güzel, en değişik tasarım videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.